Kuzey Nekropolü'ndeyiz. Nekro, ölü, polis, kent, ölüler kenti, nekropol. Mezar yapılarının görkemine göre varlıklı ya da halk mezarı olarak kolaylıkla ayrılabilen bu nekropoller, kentin ana caddesinin kuzey ve güney doğrultusunda uzanmaktadır. Sayıları ise 2000'den fazladır. İnsanın aklına gelmeyen bir şey. Bir mezar alanının insanı bu kadar etkileyebileceği. Gözünüzün alabildiği her yerde mezar yapıları var. Ama asıl ilginç olan insanı çok etkileyen bir aurası var. Frontinus kapısında yer alan ve milattan sonra 3. yüzyılda yapılan hamam, 5. yüzyıldan sonra güneye bakan Kalidaryum duvarı yıkılarak bir apsis eklenmiş ve böylece hamam 3 nefli bir bazilikaya dönüştürülmüş. Önceki yapıya ait beşik tonoz da yerini 3 kubbeye bırakmış. Şimdi burada insanlar kendi maddi güçlerine göre mezar yaptırıyorlarmış. Maddi durumu iyi olanlar, bak şundan içine bakabiliriz. Maddi durumu iyi olanlar ev tipi, tümülüs. Tümülüslere herkes gömülmüyor. Tümülüsler özel. Ölü yatağı şu. Aynı aileden 3 kişi buraya yatırılıyor. İşte üstte de ölü yatakları var. Yani 6 kişilik bir aileye ait. Çürüyünce etler kemiklerden ayrılınca kemikler hop buraya. Şurada mesela hop buraya, oraya yeni bir aile bireyi gömülüyor. Şimdi ev tipi biri öldü mesela. Mesela bu mezarlığın önünde şölenler düzenleniyor, yemekler veriliyor. Yani bu geliniyor, burada oturuluyor. Artık yani bizim hani gitmeye korktuğumuz ya da sevimsiz bulduğumuz mezar alanları onlar için sosyal alanlar. Hierapolis halkının konuşma ve yazı dili tamamen Grekçeymiş. Toplam 600 adedi bulunan mezar yazıtları sayesinde antik Hierapolis kültürü, yasalar, dini, şenlikleri ve tasaca tüm Hierapolis yaşamı hakkında ayrıntılı bilgiler edinilmiş. Kimi mezar yazıtları mezar sahibiyle alakalı bilgiler verirken kimi mezar yazıtlarında da sosyal yaşamla ilgili bazı bilgiler yer alırmış. Batı Anadolu'da 2 sağlık merkezinden bahsedebiliriz. Birisi tam teşekküllü Bergama'daki Asklepion. Birisi de Denizli Hierapolis. Bundan önceki bölümde Asklepion'daydık. Asklepion, ölümün giremediği şehir. Neden ölümün giremediği şehir? Çünkü Asklepion sağlık merkezine ölümcül hastalığı olan, tedavisi mümkün olmayan hastaların alınmadığını biliyoruz. Pekala ölümcül hastalığı olan ya da tedavisi mümkün olmayan hastalar Asklepion'dan geri çevrildiği zaman nereye gidiyor? Hierapolis'e geldiğimiz zaman Hierapolis'in Apollon gibi bir tanrısı var ve Hades figürü var ve cehennem deliği var. Yer altına geçiş var. Şimdi şöyle bir düşünün, Asklepion'a gidiyorsunuz, kapıdan çevriliyorsunuz çünkü çok ağır bir hastalığınız var. Hierapolis'e şifa için gidiyorsunuz ve
Hierapolis de bir sağlık merkezi, aynı zamanda şifa merkezi. Ama hastalığınız çok ağır, orada ölüyorsunuz. İşte bu yüzden burada çok fazla mezar yapısının olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle anlatayım. Tam ortasında böyle bir lahit gibi, yani dikdörtgen taşlarla bir alan oluşturuluyor. Oraya konuyor. Üzeri toprakla örtülüyor ve etrafı taşla kasnaklanıyor. Ve buraya üst düzey insanlar, yani timülüslere. Evet, burası da tek katlı ölü yatakları. Eğer bu lanetli mezar anıtıysa, şöyle bir hikayesi var. Bu mezara hırsızlık amacıyla girenlerin ayakları yeryüzü görmesin, gözleri su görmesin, çocukları olmasın. İşte Tanrı onları cezalandırsın gibi bir yazıt olduğu için lanetli mezar denmiş. Bu diye hatırlıyorum ama bu olmayabilir. Yine de bu bilgiyi vermiş olayım. Şu anda bulunduğumuz Kuzey Nekropol'de yer alan 1, 2, 3. yüzyıla tarihlenen mezar anıtları genellikle duvarlarla çevrili. Ağaç, çoğunlukla selvi ve çiçeklerle süslü bahçelere sahipmişler bir zamanlar. Tamamen travertenden yapılmış olan mezar anıtları farklı tipler gösteriyorlar. Basit bir lahitten kimi zaman ölü yataklarını içeren üçgen alınlıklı veya kaide üzerinde yer alan, bir ya da birkaç lahit taşıyan, bazen de ev modellerini yansıtan daha gelişkin formlara sahipler. Lahitleri taşıyan kaide üzerinde bulunan yazıtta Yunanca bomos, ayaklık, sunak kelimesi yer almakta. Ölünün yüksekte duran vücuduyla bağlantılı olarak anısını yücelten simgesel bir anlam taşımaktaymış. Bu anıtlar Heron ile aynı işlevlere sahipler aslında. Heron'dan bahsetmiştik daha önce. Kahramanlar için yapılan anıtsal mezar yapıları. Bu nekropol aslında bir ticaret merkezi aynı zamanda. Zaten Hierapolis'i kuranlar, Hierapolis'te yaşayanlar gerçekten fazlasıyla ticari zekaya sahip insanlar. Nekropol de bir ticaret alanı, nasıl mı? Gördüğümüz bu mezar yapılarının çevre düzenlemesini yapan insanlar ayrı. Mezarların inşasını yapan insanlar ayrı. Mezarlardaki aktiviteleri düzenleyen, şölenleri, yemekleri düzenleyen insanlar ayrı. Her biri gerçekten de bu işten oldukça iyi paralar kazanmışlar. Evet, nekropolü gezdik. Kuzey kapısına geri döndük. Şimdi kuzey kapısına doğru ilerliyoruz. Bu arada birdenbire bir toz bulutu. Yani garip bir rüzgar. Rüzgarla birlikte ortalık böyle bir karardı. Bakar mısınız sana?
Kuzey giriş burası. Şehre giriyoruz. Artık dönüş yolculuğumuz başladı. Frontinus kapısından, yani ileriden Nekropol'den geldik. Latrinler ve işte aslında genişliği 17 metre, uzunluğu 170 metre olan Frontinus sütunlu yol. Daha doğrusu Frontinus Caddesi. Bu cadde çok zor temizlenmiş, yıllarını almış arkeologların. Bence Hierapolis'in en güzel caddesi. En güzel manzarasını görebileceğiniz cadde. Bizans kapısına doğru yürüyoruz. Şimdi şurada dükkanlar var. Orası kapalı. Bu tarafta dükkanlar var. Dükkanların arkasında evler var. Agora var. Ve tabii ki caddenin tam ortasından kanalizasyon geçiyor. Aslında antik şehirlerin çoğunda görüyoruz bunu. Bakın şöyle deliklerden gösterebilirim. Ve bir insan girebilecek boyutlarda kanalizasyondan bahsediyoruz. Yaklaşık kaç saattir buradayız? Onu 20 geçe girdik. Saat kaç? 15-11 yani. Kaç saat? 5 saat. Daha Hades heykelinin olduğu Platonyum'a hiç bakmadık, görmedik. Oraya doğru gidiyoruz. Tam 5 saat sürmüş. Evet, Kuzey Bizans kapısına geldik. Burası Bizans kapısı. Tarih olarak milattan sonra 4. yüzyıla konumlanmakta. Ve kapı güney kapıya simetrik olarak yapılmış. Bu arada bu sütunlu cadde, evet, karşıda Frontinus kapısı, üç kemerli. Şimdi bu cadde genişliği aslında orijinalde 17 metreydi diye bir bilgi verdim. Zaman içerisinde yapılaşma, tıpkı şimdi olduğu gibi depremler, tahribatlar derken 8 metreye kadar daraltılmış. Ve caddenin malzemesiyle kapının malzemesi aynı olduğu için aynı dönemde yapıldığı düşünülüyor. Ve şöyle dönüyoruz Bizans kapısına. Bu kapıda Frontinus kapısına simetrik yapılmış. Milattan sonra 4. yüzyıla konumlanmış. Ve buradan artık yavaş yavaş geçiyoruz. Bizans kapısından geçtik. Kuzey Bizans kapısı diyelim ve çeşme yapısını görüyoruz. Bezemelerinden yola çıkarak Triton Çeşmesi adı verilen yapının duvarları depremlerden dolayı yıkılmış. Çeşmenin cephesi heykel koymak için yapılan nişlerle bezeliymiş. Çeşmenin milattan sonra 3. yüzyılda Severus döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. Evet, yaklaşık 5 saati aşkın bir süredir Hierapolis'teyiz. Denizli'ye çok yakın bir antik şehirdeyiz. Hep tepelere çıkıyorduk, çok tepelere çıkmadık. Sadece Aziz Filipus'un şehitliği için biraz çıktık. Onun dışında düz bir ovada burası ve tabii ki Pamukkale travertenlerinden dolayı da çok güzel bir manzaraya sahip. Biraz önce şahit olduk. Böyle beyaz, bir taraf beyaz, bir taraf dağ, böyle bir ova. Çok güzel. Evet sevgili Yasemin, bugün birlikteydik. Birlikte yeni bir antik şehir gezdik. Ne hissettin Sagalassos'tan sonra ya da bugüne kadar gezdiğin şehirlerden sonra? Ya öncelikle seninle gezmek çok güzel. Ya çok teşekkür ederim. Gerçekten öyle. Hani ben daha önce burayı da gezmiştim. Sagalassos'u da gezmiştim yani, ama seninle gezdiğim yerler büyük zevk. Yani mutlaka seninle gidilmesi gerekiyor. Ben de seninle gezmekten çok zevk alıyorum. Çok yani evet, çok uzun süredir buradayız. 5 saatlik bir zaman diliminde ve ama doya doya geziyorsun. Doya doya hissede. Yani biz sadece bakıp geçmiyoruz. Evet. Neticede taşlara dokunmak, onları hissetmek, aynen. O tiyatroda hissettiğimiz. Evet. Yani bir de bu 5 saatin içerisinde
Hani izleyenlere de şey olsun. Yani biz ne kadar sürede gezeriz? Şunu çok net söyleyeyim. Böyle iyi bir gezmek istiyorsanız, sindire sindire gezmek istiyorsanız bizimle aynı sürede gezersiniz. Evet. Yani bu biz abarttık falan değil. Çünkü tiyatroda bir yarım saatten 20 dakika falan oyalandık. Aziz Filipus'un şehitliğinde bir 20 dakika oyalandık. Nekropol'de bir 10 dakika. 20-20, 40, 1 saate, yani 1 saate yakın böyle dönem dönem oturduğumuz yerler oldu. Evet. Onun dışında full gezdik. Evet. Yani burayı da ama oturmadan gezilmez ki. Ya bir oturacaksın, bir etrafına bakacaksın, bir düşüneceksin. Evet. Bir neler olmuş, neler bitmiş. Burası çok büyük depremler görmüş, onu söyleyeyim. Yüzyıllarının çok önemi yok. Yani dönem dönem şehir çok büyük depremler görmüş. Ama en büyüğünü 7. yüzyılda, milattan sonra 7. yüzyıldaki depremden sonra burayı terk etmişler. Ya da terk etmek zorunda kalmışlar. Travertenlere çok yakın olması çok büyük avantaj. Buraya kutsallığı veren birazcık da travertenler. Şimdi Hades'e doğru gideceğiz ve ondan sonra da kapanışı yapacağız. Bugünü böyle güzel bir şekilde kapatacağız. Biraz da travertenlerden görüntü alırız. Evet, çok iyi oldu. Ondan sonra da Ladikya'ya bir daha geleceğiz. Evet. Peki şimdi devam edelim. Ondan Hiç sonra... acele etmeyelim yani. Gayet bir güzel. Hayır, acele yok. Sindire sindire. Yavaş yavaş. Çok güzel. Ruhlarımız geride kalmasın. Değil mi? Ruhlarımızla birlikte yürüyelim. Doğru söylüyorsun. Hadi bakalım, yola devam. Şimdi buralarda oteller vardı. 1970'li yıllarda hatırlıyorum. Kaldırmışlar ama otellerden kalan hala otel kalıntıları. Evet, antik şehirde otel kalıntısı istiyorsanız buyurun, otel kalıntılarını da görebilirsiniz. Evet, burası antik dönemde bir agora. Yani büyük bir agora ve bir deprem oluyor. Fay hattının kırığından şifalı sular, termal suları agoranın üstünü dolduruyor ve kalıntılar suyun altında kalıyor. Evet, şimdi antik havuza şöyle bir gireceğiz ama yüzenleri çekmeyi sevmediğim için çok fazla çekim yapmayacağım. Şöyle bir görün istiyorum. lira, 600 lira. $149. İnanılmaz bir şey ya. Gerçekten çok pahalı. Bu arada havuz ücreti 130 lira. Yani girişte verdiğiniz 200 liranın içinde değil. Yüzme bedeli 130 lira. Emanet kasa 5 lira. 7-12 yaş 70 lira. Sanırım içeri girmek de para var. Öyle mi? 70 lira. Yok artık. Evet öyle. Biz gezdik. Oturmadık ki. Hamam. Büyük hamam. Ve bir bölümünü müze olarak kullanmışlar. Bir butik müze. Buradan çıkan, işte nekropolden çıkan ve bu alandan çıkan eserler burada sergilenmiş. Şöyle dışarıdan göstereyim. Artık müzeye girmeyeceğiz. Belki başka bir bahara. Ama burası bir hamam kompleksi. Hamamın bir yapısını da kullanmışlar. Şöyle göstereyim. En azından göstermiş olayım. Merkezi hamam İsa'dan sonra 2. yüzyıla konumlanmakta.
Termal suların havayla teması sonucu buharlaşan suyun içerisinde yer alan minerallerin çökelmesi Pamukkale travertenlerini vücuda getirmiştir. Termal sular tükenmediği müddetçe travertenler her yıl 3 santimlik katmanlar ile gelişme gösterir. Hierapolis Pamukkale travertenleri ile birlikte hem kültürel hem de doğal miras olarak UNESCO koruması altında yer alan 36 adet kültür varlıklarından bir tanesidir. Evet, sütunlu kilise. Çok bir şey kalmamış. Allah'tan ki bir tabela koymuşlar. Yani kim ne anlar? Ay, bu yollar çok ilginç ya. Aynı zamanda Hierapolis'in koruyucu tanrısı Apollon Tapınağı, tanrısının tapınağı, Apollon Tapınağı. Burada zeytin ezme ile alakalı bir takım aletler var. Şu alana giremiyoruz. Tapınak alanı kapalı. ...10.000 kişilik tiyatro ilk uğradığımız yer ve İşte biraz önce önden çekimini yaptığım Hades, yeraltı tanrısı, ölüler şehrinin tanrısı, yanında 3 başlı köpeği Kerberos, cin deliği dedikleri yer. Cehennem kapısı. Şimdi şöyle söyleyeyim, Hades'e, antik dönemde Hades denirken, daha sonra Roma döneminin geç dönemlerinde Plüton denmiş. O yüzden de plütonyum buranın adı. Arkeologlar Yunan ve Roma mitolojilerinde bu mağaranın ölüler dünyasına ve yeraltı tanrısı Hades'e geçiş kapısı olarak adlandırıldığını anlatırlar. Buranın altında büyük bir pay kırığı bulunuyor. Çok miktarda su çıkıyor ve bol miktarda karbondioksit var. İçeride su çıkıyor, antik çağ inanışına göre insanlar öldükten sonra ruhlarının bu sudan geçirilerek ölüler ülkesine ulaşmasını isterlerdi. Çünkü ruh o zaman huzura ererdi. Yani Hades ülkesine geçiş kapısı buradaydı. Ölen kişinin ruhu bu sudan kayıkçı Karon tarafından geçiriliyor ve ölüler ülkesine ulaşıyor. Ama burası aynı zamanda bir kehanet merkezi. Geleceğini öğrenmek isteyen kişi kurbanını getirir, rahibe verir. Rahip kurbanı keser, onun kanı Bodros deliğinden aşağı akardı. Ve bunun karşılığında burada yazılı kehanetten Apollon'un 3 ayaklı kazanından bir harf çektirir. Rahip gelen vatandaşa ve o harfin karşılığındaki kehaneti Tanrı'nın ağzından o kişiye iletirdi. Burası da ölüler ülkesine geçişin diğer bölümü. Plütonyum. Burada doğal bir mağara var. Altta fay kırığından çıkan su ve bol miktarda karbondioksit var.
Buranın işlevi ise antik dönemde yeraltı tanrısı Hades'e törenle kurban verilen yerdir. Yani burada gördüğünüz doğal mağaraya Hades için boğa sokulur, boğa zehirli gazdan ölür ve Tanrı'ya kurban edilmiş olur. Yazıtlarda da gördüğümüz gibi Plütonyum diye geçiyor. Yani yeraltı tanrısının ülkesine geçiş noktasıdır burası. O dönemde yeraltı tanrısı Hades'e kurban töreni için kullanılan bir mekan. Yine burada çevrede görüldüğü gibi kuşlar zehirli gazdan etkilenip ölmüşler. Bilindiği üzere Hierapolis antik kenti ülkemizin aktif fayları üzerinde kurulu. Bu nedenle tarih boyunca çok şiddetli depremlere ve faylanmalara sahne olmuş. Bu fay kırıkları da magmaya kadar uzanan çatlakları ortaya çıkarmış. Yaşanan depremler sonucu yıkılan Hierapolis yeniden kurulmuş yıllarca. Sıcak suyun, buharın ve karbon gazının çıktığı bu çatlaklar o günün insanları tarafından cehenneme açılan kapı olarak nitelendirilmiş. Rekor. Gerçekten. Kaç bin adım oldu peki? Çekiyor. Çekiyoruz evet. Demin çekmemişiz bu arada. Yani şuradan tiyatroyu bir daha gösterelim. Bir el sallayalım tiyatroya. Güzel, çok verimli bir gezi oldu. Evet, onu 20 geçe girdik. Evet. Ve şu anda saat 17:07. Çok verimli, çok güzel bir gündü. Teşekkür ediyorum ayrıca sana. Ben Senin de sayende. yol arkadaşlığın için, gezi arkadaşlığın için, her şey için çok teşekkür ediyorum. Hierapolis gerçekten çok güzel bir yer. Gezilesi, görülesi bir yer. Ama çok açık söyleyeyim, tarihi yerleri gezmeyi sevmeyenler için meşakkatli ve zorlu bir yer. Bu arada şarjı da bitiyor. Biz lafı daha fazla uzatmadan bu 7 saatlik gezinin üzerine yine yeniden güzel bir günde, güzel bir gezide görüşebilmek umuduyla diyoruz. Sevgiyle kalın.